videoda tamamen doğal malzemelerle harika bir akvaryum kuruyoruz. Herkese yepyeni bir akvaryum videosundan merhabalar. Bu videoda üretime değil bir kuruluma odaklanıyoruz. Ve tamamen doğal malzemelerle bir akvaryum kuracağız. Kumundan kayasına, içindeki bitkisinden dallarına hepsi doğal. Hepsi doğadan toplanmış malzemelerle olacak. Aslında ben kurulumu yaptım hemen şuradaki akvaryumda. Burasının Apistogramma agassiz akvaryumu olacağını söylüyordum. Ama vazgeçtim çünkü bu kadar vahşi bir ortam hazırlarken buraya vahşi balıklar koymamak olmazdı. Bulabildiğim en güzel, en vahşi türü getirdim. Buraya koyacağız. Bunu tahmin edin. Şu videonun şu dakikasında tahmin edin ve tahminlerinizi aşağıya yazın. Bu tür Türkiye'de yaşayabiliyor. Hatta birçok gölette şu anda mevcut halde var. Her yerde yaşıyor. Çamurlu suda da yaşıyor, oksijen ağ suda da yaşıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, dünya genelinde bu türe istilacı gözüyle bakılıyor. Öyle bir tür. Canlı doğuran. Az buçuk birilerinin kafalarında bir şeyler canlanmıştır. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Bu balık üreyebilsin, avlanabilsin, bölge tutabilsin. Tüm bunları göz önünde bulundurarak aslında bir canlı seçtim. Hem akvaryum ortamında adımlarını gözlemleyebileceğiz, gidişatını gözlemleyebileceğiz. Hem de bakalım duruma göre belki ilerlerse bu durum, belki büyürse uygun ortama geldiğimizde belki dış ortamlara özel bir alan hazırlarız bu balıklara bakmak için. Ben kendilerini çok seviyorum. Umarım siz de görünce seversiniz. Hiç tahmin ettiğiniz gibi değil ama bakalım. Şimdi önce akvaryum kurulumuna geçelim. Önce akvaryum kurulumunu anlatayım istiyorum. Akvaryumda tamamen kendim bulduğum bir dere kumunu kullandım. Bunları doğada bulmak çok zor, dere kumlarını. Çünkü birçok yerde kumlu zemin oluşmamış oluyor ve Trakya gibi bölgelerde, özellikle Marmara bölgesinde ya da Ege bölgesinde daha çok iri kayaların olduğu çamurlu alanlar buluyorsunuz. Ben bu kumu Karadeniz'de bir yerde buldum. Doğayı çok tahrip etmeden kendi kullanacağım kadar küçük bir kısım aldım ki zaten denemek için aldım. Görmek istiyordum nasıl olacağını, akvaryumda olup olamayacağını görmek istiyordum. Şunu söyleyeyim, bu kum asla akvaryumcudan hazır aldığınız kumlar gibi değil. Asla onlar kadar kolay bir kullanımı yok. Akvaryumu boşalttım, tamamen temizledim ve kuruluma başladım. İçinde çok az bir miktar su bıraktım, kumu rahat bir şekilde yayabilmek için zemine ve kumu eklemeye başladım. Kumu defalarca kez yıkadım. Abartmıyorum, 10 kere belki 15 kere yıkadım. Hala çamurlu topraklı kalıyor çünkü doğal bir malzeme olduğu için toprağı da içinde tutuyor ve çözünmeye başladığında bu toprak böyle çamurlu bir görüntü oluşturuyor. Bu videoyu çekmeden önce ben bu kumu başka bir akvaryumda denedim. Akvaryum şu an cam gibi, hiçbir sıkıntısı yok. O yüzden bu akvaryumda bunu kullanmayı tercih ettim. Kumu koyduğum görüntüleri zaten buraya mutlaka koymuşumdur. Burada izleyebilirsiniz. Kum gördüğünüz gibi tamamen çamurlu bir su bırakıyor ve tamamen çamurluymuş gibi gözüküyor. Ama burada şöyle bir durum var. Bu kumun içerisinde çok küçük partiküller, çok küçük tanecikler var. Aslında çamurlu görünmesinin sebebi de bunlar. Ne kadar yıkarsanız yıkayın o partiküller olduğu sürece bu şekilde gözükecek. Bu durumu şöyle çözüyorum ben. Kumu koyuyorum ve 1-2 gün bekliyorum. Kum iyice dibe çökmeye başlıyor. O partiküller, çamurlu görünüm dibe çöküyor. Zaten o ince tabakayı kumun üzerinde görmeye başlıyorsunuz ve bunu bir dip çekimiyle üstten temizliyorum. Bu sayede kum karışmamış oluyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kum dediğim gibi pet shoplardan aldığımız kumlara benzemediği için ya da hazır alınan paketli kumlara benzemediği için tıpkı bir dereye ayak basmışsınız gibi düşünün. Bir anda dokunduğunuzda katman katman kaldırabiliyor. Katman katman kirli bir görüntü, bulutlu bir görüntü oluşturabiliyor. Kirli demeyelim de. Ve illaki çocukluğunuzda yapmışsınızdır. Dereye bir taş attığınızda, tatlı suya bir yere ayağınızı soktuğunuzda böyle bir anda kum, toprak kalkar ve su bulanıklaşır. Aynı o görüntüye sahip oluyorsunuz. O yüzden kumla oynarken dikkatli olmak lazım. Bir kere, 2 kere bu dip çekimini yaptıktan sonra o bulutlanma, sislenme bir daha ortaya çıkmıyor. Tamamen gidermiş oluyorsunuz. Ama başlangıçta dikkatli olmakta fayda var. Kumu koydum, suyu doldurdum. Zaten rengi görüyorsunuz şu anda. Tamamen çamur gibi bir akvaryum ortaya çıktı. Aradan yaklaşık bir 3 saat, 4 saat geçti. Gördüğünüz çamur gibi tabaka tamamen dibe çökmeye başladı. Dibe çöktükten sonra bir dip çekimi yaptım. Akvaryum 40 litre. Aşağı yukarı bir 10 litreye yakın bir çekim yaptım. Burada dip çekimini yaparken hem kumu havalandırdım hem de o kalkan partikülleri bir yandan hortumla çektim aslında. Sonrasında eksilttiğim kadar temiz suyu üzerine ekledim.
Ve biyolojik döngünün oturması için bir süre kendi haline bıraktım aslında. Su tamamen berraklaşmadı bir gün sonrasında. Ama bir gün sonrasında ben dalları eklemeye karar verdim. İçerisine çınar yaprakları ve dalları ekledim. Şimdi burada akvaryuma dal, kök eklerken ben bunları özellikle apistogramma gibi türler için, yani Blackwater akvaryumlarında yaşayabilecek türler için ayarlamıştım ama şu anki balıklar için olmasına karar verdiğimde suyun Blackwater olmasını istemedim. Bu yüzden süreci uzattım. Şimdi dal, kök, yaprak kullanırken suda kullanmak istiyorsanız akvaryumunuzda büyük bir leğene, kovaya temiz su doldurun ve bu yaprakları, dalları, kökleri doğrudan bunun içerisine koyun. Bu sayede ağaç, kök, yaprak neyse salınımını bu suya yapacaktır. Bu suyu günlük olarak değiştirebilir ve salınımı tamamen giderebilirsiniz. Nitekim ben de öyle yaptım. Burada kullandığım çınar dalları kurumuş, kırılmış, kendiliğinden doğada parçalanmış dallardı. Onları aldım. 10 gün kadar kovada beklettim. Ben süreci uzattım çünkü tanenin tamamen çıkmasını istiyordum dalların, yaprakların içerisinde. 10-12 gün kadar kovada bir leğenin içerisinde bu dalları, kökleri beklettim. Sürekli sarı suyu attım çünkü bu koyacağım vahşi türü tamamen net bir şekilde gözlemlemek istiyorum. Ve tertemiz bir su elde ettiğimde dalları, kökleri rastgele doğada oluyormuş gibi, doğanın akışına bırakıyormuş gibi rastgele suyun içerisine bıraktım. Dalları dağıttım biraz sağa sola ve sonuçta bu görüntü ortaya çıktı. İçerisinde 2 tane de yeşil bitki ektim. Bu yeşil bitkilerin ismini bilmiyorum. Bilen varsa mutlaka yazsın. Ben kendilerini bir akarsuyun kenarında buldum. Böyle azıcık yokladım, baktım çıkıyor köküyle beraber. Madem vahşi bir akvaryum kuruyoruz, yani doğal bir akvaryum kuruyoruz. Dedim bir iki tane de bitki olsun, belki yaşarlar akvaryumda. Köküyle beraber çıkınca 2 kökü aldım getirdim. Türünü bilen varsa mutlaka yazsın. Umarım yaşarlar. Tabii şu anda tamamen malzemeler doğal olduğu için akvaryumun içerisinde ne gibi canlılarla karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Ama balıklarımız bu çıkan canlıları da muhtemelen yerler. Larva çıkabilir bunun içerisinden, sivrisinek larvaları çıkabilir, yumurtalar çıkabilir. Herhangi bir kurbağa salyangoz yumurtası yoktu içerisinde ama belki çıkabilir, bilmiyorum. Kurulumdan hemen sonra içerisine 4 adet ramşon salyangoz attım. Temizliğe hemen başlasınlar. Bir an önce böyle ipliksi, pamukumsu, mantarlaşan bir yer olursa temizlesinler diye. Şu anki gidişat gayet güzel. Şimdi kurulum aşamalarını size bu şekilde anlatmaya çalıştım. Gelelim buraya ekleyeceğimiz canlılara. Bu akvaryum aşağı yukarı 40 litre dediğim gibi. 40 litreye yakındır yani. Burada çok güzel bir çift apistograma bakabilirdik, cüceciklit bakabilirdik, yavru alabilirdik ama vahşi olmasını, doğal görünmesini istediğim için bir canlı doğuran türü getirdim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. 3 erkek 3 dişi birey var şu an elimde. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Hadi balıklara geçelim. Onları suya alıştıralım. Sonra da akvaryuma salalım. Hem de akvaryumun yakın çekim görüntülerini sizlere göstermeye çalışayım. Bu noktada sorularınız varsa onları da bana aşağıya yazın. Neyi nasıl kullandığımla ilgili hepsine cevap vermeye çalışırım. Hem de akvaryumun başında size detayları biraz daha anlatmaya çalışırım. Kamerayı elime alıyorum. Balıklara geçiyoruz. Burada üstten baktığınızda lepistes zannedeceğiniz balıklar var. Bunlar gambusyalar. Birçok yerde sivrisinek balığı olarak geçiyorlar. Sivrisinek larvalarını yesin diye alıştırılmış, getirilmiş balıklar. Bu görmüş olduğunuz balıklar aslında Türkiye'nin doğal habitatında yoklar. Ama 1900'lü yıllarda Türkiye'ye getirilmişler. Özellikle sivrisinek ve sıtmayla mücadele için getirilmişler. Birçok tatlı su göletine salınmışlar. Orada üremişler, büyümüşler. Bu tarz balıklar ortaya çıkmış. Hani Türkiye'ye gelme hikayesi bu şekilde bu balıkların. Şimdi 3 dişi 3 erkek var burada. Bunları bir suya alıştırmaya başlayalım. Ki alıştırmasak bile aslında hiçbir şey olacağını sanmıyorum ama bunlar suya alışırken ben de size detayları anlatmaya çalışayım. Şöyle sularını biraz azalttım. Bayağı da ürküyorlar. Biraz şöyle açtım. Güzel güzel dolsun. Suyu bilerek biraz azalttım ki balıkları net bir şekilde görebilin. Zaten birazdan akvaryuma salacağız kendilerini ama salınca görebilecek miyiz? Biraz o konuda şüphelerim var. İçlerinde bir tane büyük dişi var. 3 erkek, 3 dişiler. Diğer ikisi daha yavru dişiler. Mesela şu da bir küçük dişi. Mesela şu ortadaki ve baştaki şu an dişi balıklar. Zaten boyutlarını anlayabiliyorsunuz. Çok ciddi şekilde zıplayabiliyorlar. O yüzden fazla ürkütmemeye çalışıyorum. Bunlar günümüzde Lepistes'e yakın bulabileceğimiz en vahşi canlılar, yani vahşi olarak bulabileceğimiz Lepistes'e en yakın canlılar. Böyle söylemek daha doğru. Aslında vahşi tür bir Lepistes beslemek istedim. Entler mi koysam dedim ama bunlar gambusyalar daha doğrusu. Hem de Türkiye'nin doğasında yaşayabiliyor olmaları, ortama adapte olabiliyor olmaları benim daha çok hoşuma gitti. Yani Türkiye'nin sularında yaşayan bir balığı beslemek daha güzel olacak diye düşündüm. Bu balıklar dünyanın birçok yerinde istilacı türü olarak biliniyor. Çünkü çok hızlı üreyebiliyorlar. Tıpkı lepistesler gibi dişleri karınlarında spermlerini depolayabiliyorlar. Yani tek bir dişiye sahip olsanız bile bir koloni kurmanız mümkün oluyor. Aslında göletlerde yaşayan en başarılı balıklar.
O yüzden de çok istilacı oldukları düşünülüyor ve çoğu insan akvaryumda bu balıkları beslemiyor. Ama beni çeken şey tamamen vahşi formlarıydı. Bu yüzden bunları tercih ettim. Aslında şurada gördüğünüz 6 balık ciddi vahşiliklere sahip balıklar. Yani akvaryumdaki minyatür bir avcıyla karşı karşıyayız aslında. Kendi yavrularını bile yiyebilirler. Böcek larvalarını avlarlar. Yavruları yerler, yumurtaları yerler. Hatta şöyle söyleyebilirim, iyi boyutlara gelebilirlerse büyük kurbağa yavrularını dahi yiyebiliyorlar. Yani iri başları bile yiyebiliyorlar. Bu balıkların boyutlarının küçük olduğuna bakmayın. Gerçekten iyi avcılar. Birçok kişi bu balıkları aslında otçul veya zararsız sanıyor ama balık yumurtalarını yeme sebebiyle bayağı da istilacı bir tür aslında. Şu anda günümüzde birçok tatlı suda, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde, tatlı sularda, göletlerde sık sık görebilirsiniz bu arkadaşları. Birçok insan bunları gölette gördüğünde lepistes zannediyor ama bunlar lepistesten, aslında lepistesle akrabalar ama lepistesten çok farklılar. Bu arkadaşlar soğuğa ciddi şekilde dayanabiliyorlar. Bu balıklara bazı yerlerde kutup lepistesi de diyorlar aslında. Aşağı yukarı 5 derece sıcaklığa kadar çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar ve herhangi bir zorluk çekmiyorlar. Gambusyalar kışı açık göletlerde geçirebilen nadir canlı doğuranlardan bir tanesi. Özellikle tropikal balıklara kıyasla çok daha dayanıklılar. Bazı akvaryumcular gambusyalara vahşi lepistes diyorlar çünkü tamamen görünümü lepistese çok benziyor ve vahşi formdalar. Bir dişi balıktan büyük bir koloni oluşturabiliyorsunuz çünkü dediğim gibi spermleri karınlarına depolayabildikleri için bir dişi balık doğum yaptığında tekrar doğum yapmaya devam edebiliyor. Tıpkı diğer canlı doğuranlarda olduğu gibi. Aslında bu balıklar lepisteslerle, platilerle, molilerle dolaylı yoldan akrabalar. Bu tür dünyanın en başarılı istilacı türlerinden bir tanesi. Yani şöyle ki Türkiye'nin yerli balığı olmamasına rağmen Türkiye'de birçok gölette, derede bu balıkları görmeniz mümkün. Belki de birçoğunuz bu balıkları görmüştür. Özellikle sazanların, yayınların veya başka balıkların yaşadığı göletlerde sık sık böyle kıyı kenarlarında gezinebiliyorlar. Oralarda bu balıkları gözlemleyebilirsiniz. Hastalıklara karşı ciddi şekilde dayanıklılar. Bugün bildiğimiz bizim işte beyaz benekti, yok kuyruk erimesiydi, bilmem neydi. Onları gerçekten çok hızlı şekilde atlatabiliyorlar. Hatta hiç bu durumlara yakalanmıyor bile olabilirler yani. O kadar dayanıklılar. Şimdi akvaryuma salmadan burada verebildiğim kadar çok bilgi vermeye çalışıyorum. Çünkü akvaryuma saldığımızda bunları bir süre göremeyeceğiz gibi. Bence saklanacaklardır çünkü ciddi şekilde korkuyorlar şu anda ben gelince. Bu balıkları araştırıcı daha çok seviyorsunuz çünkü erkekleri birbirine ciddi şekilde baskınlık yapabiliyor. Tahmin ettiğiniz üzere erkekler biraz daha renk alabiliyorlar. Ben de madem dedim bu kadar doğal bir akvaryum kuruyoruz, böyle vahşi formda bir balık alalım, balık edinelim. Bu arkadaşları buldum, iyi ki de almışım, severek de bakacağım. Bunların hayatını böyle küçük bir belgesel şekline getirmeye çalışacağım. Bütün evrelerini hep birlikte bu kanalda göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin belli kesimlerinde farklı canlı doğuranları göletlerde yaşarken görebilirsiniz. Daha çok sıcak su kaynaklarının oluştuğu yerlerde ya da termal bölgelerde birkaç farklı lepistes türünün yaşadığını görebilirsiniz. Çünkü burada sıcaklık yıl boyunca değişmediği için insan eliyle salınmış lepistesler hayatta kalabiliyorlar. Aynı şekilde moliler ve kılıç kuyrukları da bazen göletlerde görmek mümkün. Ama bunların çoğu bazen yazın salınmış oluyor. Yani yaz sezonunu geçtikten sonra kışa atlatamıyorlar. Bazen de dediğim gibi termal alanlarda yaşadıkları için çok da sıkıntı çekmiyorlar. Gambusyalar bunlardan çok daha farklılar. 5 dereceye kadar 30 derece ile 5 derece arasında rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar aslında. Türkiye'de bu şekilde küçük balık olarak bakılabilecek Anadolu dişli sazanları vardı. Bunlar da lepistese çok benziyorlar. Özellikle erkekleri çok güzel renklere sahip olabiliyor bu sazanların. Ama bunları bulmak çok zor ve akvaryumda bakmak tabii ki de çok zor. Doğadan da balık edinmek istemediğim için gambusyalar en iyi seçenekti. O yüzden hem bu video belki de gambusyaların tanımanıza da sebep olabilir. Belki bir gölet kenarına bir yere gittiğinizde bunlar gambusya diyebilirsiniz. Yavaş yavaş su dolmaya başladı. Biraz daha alışsınlar. Sonrasında akvaryuma salacağım kendilerini. Hatta şu süreç bir geçsin. Şu kap tamamen bir dolsun. Balıkları bir kepçeye alıp akvaryuma saldığımız andan devam edelim. Bakalım ne tepki verecekler, çok merak ediyorum. Aşılama işimiz tamamlandı. Artık bu balıkları buradan, gambusyaları buradan alıp akvaryuma salıyorum. O kadar çok atlıyorlar ki yani çok dikkatli olmak lazım. Şöyle akvaryuma geldik. Evet, sanki yıllardır buradalarmış gibi olacak. Çünkü dediğim gibi bu balıklar su değerlerine karşı lepistesler kadar hassas değiller. Şöyle hepsi bir çıksın. Evet, güzel. Bakın yani bir lepisteste şu vahşi form yok. O yüzden zaten bu balıkları tercih ettim. Şimdi biraz afalladılar. Bakın erkek lepistes gibi bunlar. Sadece kuyrukları büyük değil. Yine gonopodyumları var gördüğünüz gibi.
aşırı da agresifler, birbirlerine karşı da ciddi agresif davranışlar sergileyebiliyorlar. Erkekleri bayağı bir bölgeci. Bunları hep ilerleyen dönemde gözlemleyeceğiz. Akvaryum çok güzel oldu. Bu atlamalarından şu an korkuyorum. Yukarı üst tarafa komple streç kapatacağım. Gördüğünüz gibi tamamen doğal görünüme sahip bir alan oluşturduk bu arkadaşlar için. Birkaç balık yemi denedim. Gayet güzel yediler. Alışkınlar yani bu tarz şeylere. Ben biraz tereddüt etmiştim. Hani illa canlı yem gerekir mi diye düşünüyordum ama yeme tepki verdiklerini gördüm. Gayet güzel yediler. Bayağı da kıpır kıpırlar. Doğal akvaryumumuzun vahşi türleri hayırlı olsun. Bakalım. İnşallah burada ürediklerini gözlemleriz. Böyle birbirlerine kuru yaptıklarını gözlemleriz. Şu anlık biraz afallamış durumdalar. Böyle ne yapacaklarını bilmeden geziyorlar. 3 dişi 3 erkek var ama erkeklerden bir tanesi baskın olduğunda durum ne olur? Hep beraber gözlemleyeceğiz. Keyifleri yerinde. Yani dişiler zaten tamamen lepistese benziyor. Belki karın kısımları biraz farklı olabilir. Biraz daha koyu renkte karın kısımları. Ama erkekler hiç kuyruksuz, tipsiz bir şey. Bu canlılar tabii ki kendilerini tamamen doğada hayatta kalmaya adapte ettikleri için güzellikle pek de işleri yok. Tamamen doğada hayatta kalmaya adapte olmuşlar. Ama erkekler renk aldıklarında böyle biraz daha koyu tonlarda oluyorlar. O yüzden o zaman güzel oluyorlar. Bir kurulaşırken falan izlemek lazım bunları. Hepsini burada artık haftalık güncellemelerde sık sık göreceksiniz. Doğal akvaryumumuzda bu şekilde küçük kayalardan böyle bir saklanabilecekleri tasarım yapmaya çalıştım. 2 küçük mağara var. Diğer balıklarımız da şurada geziniyorlar. Aslında şu anda tahmin ettiğimden çok daha iyi tepki veriyorlar. Yani ben biraz daha böyle çekingen olurlar diye düşünüyordum ama baya takılıyorlar şu an akvaryumda. Biraz daha utanırlar, saklanırlar diyordum ama benim tahminimden çok daha iyi bir reaksiyon verdiler şu anda. Bu şekilde doğal bir akvaryum kurmuş olduk. Bu doğal akvaryuma yakışacak vahşi türleri edinmiş olduk. Doğum yaptıklarında, yavruladıklarında, bakalım büyüdüklerinde hepsini burada aşama aşama takip etmeye çalışacağız. Salyangozlarımız tabii ki her zaman gibi buraya adapte olmuşlar. Rahat rahat geziyorlar. Şimdi ben vakit kaybetmeden bu akvaryumun üstünü kapatacağım. Bu videodan bu kadardı. Vahşi doğal bir akvaryum. Tamamen doğadan topladığımız malzemelerle bir akvaryum kurduk ve vahşi balıklarımızı buraya ekledik. Bunlara daha sonrasında belki canlı yem beslemesi yaparken sizinle birkaç video paylaşırım. Onların da güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda gördüğüm kadarıyla dişlerin karınları çok dolu değil gibi. Ama ilerleyen dönemde dolacaktır diye düşünüyorum. Yavrulamalar da olduktan sonra tamamen hepsini rahat bir şekilde gözlemleriz. Gerçekten tam bir belgesel gibi oldu. Umuyorum siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Doğal akvaryumumuzun gelişimini bundan sonra kanalda hep beraber takip edeceğiz. Bu gibi içerikleri kaçırmamak için beni aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.